Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün girişi bu şekilde yapayım dedim. Bir farklılık olsun dedim. Bugünkü konumuz arkadaşlar Japon balıklarında görülen kara benek hastalığı, siyah kara leke de denilebiliyor arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu şekilde olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Introdan sonra videoya geçelim. Hadi görüşmek dileğiyle. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz karabenek hastalığı. Japon balıklarında görülen karabenek hastalığı. Evet, konumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Obin Burak kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını da açarsanız bir sonraki videodan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Konumuza geçelim arkadaşlar. Japon balığı siyah benek hastalığı veya Japon balığı kara leke hastalığı nedir arkadaşlar? Japon balığında başlıca iki çeşit hastalık işaret eder bu hastalık. Birincisi akvaryumunuzda amonyak yüksekliğinden olur. İkincisi cilt yaralanması sonrası, yani ciltte yaralanma oluşan yara olduktan sonra iyileşirken ortaya çıkan kara benektir arkadaşlar. İkincisi ise parazit hastalığı sonucu ortaya çıkan Japon balığı kara benek hastalığıdır. Şunu unutmamamız lazım arkadaşlar. Japon balıkları zaman zaman herhangi bir hastalık olmadan da çeşitli doğal yönden de değişimler gözlemlenebilir. Yani renklerinde değişiklikler olabilir arkadaşlar. Balığınızın rengi tamamıyla değişebilir. Yani bu da olabilir. Ya da lokalize kara benek oluşumu gözlenebilir. Nokta nokta kara benek, işte siyah benek, siz ne diyorsanız. Bu kara benekler hangi bir hastalık olmadan da oluşabilir. Yani herhangi bir hastalık olmadan da oluşabilir arkadaşlar. Peki nasıl ayıracağız bu kara benek doğal mı yoksa hastalık mı? Bunu nasıl ayıracağız? Öncelikle en önemli ayırma yöntemi arkadaşlar Japon balığının hareketlerindendir. Yani hareketlerini gözlemleyeceksiniz. Balığınız eskisi gibi enerjik mi, güzel yüzüyor mu? Yoksa hareketlerinde yavaşlık var mı? Bunları gözlemlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de vücudunda kara lekeler olan bir Japon balığının hareketleri de durgunlaşmış olur. Yani dedim ya, hani hareketleri durgunsa, eskisi gibi güzel yüzmüyorsa, bunu bilin ki bir de vücudunda kara lekeler çıkmışsa, kendi renginden farklı kara lekeler, benekler çıkmışsa ve balığınız durgunlaşmışsa, dibe çöküyorsa ve yeme ilgi göstermiyorsa arkadaşlar, o Japon balığınız kara benek hastalığına yakalanmış demektir arkadaşlar. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor ve incelenmesi gerekiyor. Ve tabii ki de tedavi edilmelidir arkadaşlar. Ancak vücudundaki kara beneklere rağmen hareketleri tamamen normalse balığınızın arkadaşlar ve yüzüyor, oynuyor, yem yiyorsa, akıntılı bölgelerde dahil geziniyorsa Japon balığınız, kara leke hastalığında ziyade renk değişimine girmiştir. Yani balığınız hareketlidir ama vücudunda kara benekler vardır, lekeler vardır. Ama ona rağmen hareketsiz değilse, yüzüyorsa, akıntıya karşı oynuyorsa, yem yiyorsa sıkıntı yok. Yani bu balığınızın renk değiştirdiği anlamına gelir. Düşünmek, yani renk değiştirdiğini düşünmeniz gerekir arkadaşlar. Kara benek hastalığı şu şekilde, yani kara benek hastalığı ile renk değişimini ayırmak konusunda önemli bir gösterge şudur arkadaşlar. Yani kara benek mi, renk değişimi mi? Bunu ayırmanız için şunu tavsiye ediyorum. Japon balığı kara benek hastalığında benekler vücuttaki asimetrik yerleşmiştir. Yani asimetrik bir şekilde vücuda yerleşmiştir. Farklı türlerde renk değişimi olmuştur arkadaşlar. Renk değişiminde ise kara benekler Japon balığının vücudunda genelde orta hatlarda gözükür. Yani vücudunun orta kısmında görünür kara benek hastalığı. Ondan sonra ne dedik? Evet, vücudun orta kısmında görülür. Balığın tepe bölgelerinde ve simetrik olarak da yerleşebilir arkadaşlar. Balığın tepe bölgesine veya o tepe bölgesine simetrik bir şekilde yerleşir arkadaşlar. Mesela örneğin nerede olur? Japon balığının burnunda ve burnunda, kafasının tepesinde, sırtta ve orta bölgededir.
Yani orta bölge gibi o kısımlarda olabilir. Japon balığının arkadaşlar siyah benek hastalığının en sık nedenlerinden birisi de amonyum yanıklarıdır arkadaşlar. Biraz dilim dönmedi kusura bakmayın. Amonyum da yanıklarıdır. Peki amonyum yanıklarındaki siyah leke aslında bir iyileşme belirtisidir. Yani bu amonyum yanıklarının sonrasında iyileşmekte olan deri siyah bir leke alır arkadaşlar. Siyah bir renge bürünür ve bu da Japon balığında siyah leke olarak görülebilir arkadaşlar. Tedavide öncelikle akvaryumdaki amonyaktan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani fazla bir amonyak patlaması varsa ve bunu test kitiniz varsa o şekilde de hızlı bir şekilde çözümleyip amonyaktan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu amonyaktan nasıl kurtulursunuz? Akvaryumda düzenli dip çekimi yaparsınız. Filtrenizi temizlemişsinizdir. Biraz da yemlemeye dikkat etmişsinizdir. Bu şekilde akvaryumdan amonyaktan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da kısa bir bilgi vereyim. Bunun en kolay ve hızlı yolu arkadaşlar su değişimidir. Dediğim gibi amonyak seviyesi normale döner. Yani tekrarlayayım ben size. Dip çekimi çekerseniz amonyak seviyesi normale döner. Yani haftada bir %20 dip çekimi yapıyoruz yani. O dip çekimini yaparsanız amonyağınız tertemiz yani azalır, güzel olur. Normale döner. Her gün belli bir oranda su değişimini yapın arkadaşlar. Haftada bir yapıyorsanız haftada bir yapın. 3 günde bir yapıyorsanız 3 günde bir yapın arkadaşlar. Bunu aksatmayın. Siyah beneğin hastalığının ikinci bir nedeni de parazitlerdir arkadaşlar. Parazitlerin ne demiştik? Düzenli dip çekimi yapıyoruz. Akvaryumumuza gereğince yem atıyoruz ve amonyaktan kurtuluyoruz arkadaşlar. Şimdi siyah benek hastalığının ikinci bir nedeni de arkadaşlar parazitlerdir. Yaklaşık 2 milim boyutlarda, 2 milim boyutlarında evet siyah benekler vardır. Siyah benekler parazit içerir arkadaşlar. Antiparazitik ilaçlar kullanmak gerekebilir. Hastalık geçtikten sonra bu siyah lekeler skar olarak da kalabilir arkadaşlar. Şimdi bu ikinci bir nedeninde yani bu parazitten de siyah leke olabileceğini anlattım size burada. Şimdi kara benek hastalığının tedavisi nasıl olacak onu anlatacağım arkadaşlar size. Her gün belli oranlarda su değişimi yapın akvaryumdan. Suyunuzun amonyak düzenini düzenli olarak test edin, test kiti alın. Alamıyorsanız da su değişimlerle gözlemleyin arkadaşlar. Az akvaryum hacimlerinde çok fazla balık beslemeyin. Yani akvaryumunuzun hacmi litresi düşükse içine 10 tane 20 tane balık koymayın arkadaşlar. Fazla balık yükü amonyak patlamasına neden olur. Fazla amonyakta Japon balığı ve Japon balığında siyah benek hastalığı demektir arkadaşlar. Bu onu çağrıştırır ve onu getirir. Filtreniz düzgün çalışsın. 24 saat çalıştırın. Kesinlikle gece rahatsız ediyor diye kapatmayın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra akvaryumda amonyak patlaması oluyor sonra. Ve akvaryum hacminizin için yeterli bir filtre olsun. Yani akvaryumunuzun hacmine göre bir filtrasyon alın arkadaşlar. Balıklarınıza gereğinden fazla yem vermeyin. Konu içerisinde de zaten buna değinmiştim. Azar azar balığınızın sayısına göre günde bir kere verin. Ben o şekilde besliyorum yıllardır balıklarımı. Hiçbir şekilde de bir kötü yanını görmedim. Yani yenmeyen yemleri arkadaşlar akvaryumunuzda görüyorsanız hani görünür bir şekilde yenmeyen yemleri görüyorsanız akvaryum tabanında onu bir şekilde dipten çekin arkadaşlar. Filtreniz çekmiyorsa. Özellikle yeni kurduğunuz bir akvaryumsa arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Bu da önemli çünkü kara leke benek hastalığında. Çünkü yeni kurulan akvaryumda arkadaşlar bir hafta sonrasında amonyak miktarı en üst düzeye ulaşır. Bu da Japon balığında kara benek hastalığına sebep olabilir arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu şekildeydi. Japon balığında görülen kara benek hastalığı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki like butonuna basın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanala da abone olursanız, bildirim çanını da açarsanız bir sonraki videodan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol hobiler, bol yavrular. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.